Yeni şeyler öğrenme, motivasyon ve risk alma beyni genç tutar. Bir kişi konfor alanının dışına çıkamıyorsa, yeni şeyler öğrenemiyorsa, şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa, gençlik anılarını yaşayıp sürekli geçmişi düşünüyorsa, o kişi yaşlı olarak tanımlanabilir. Çünkü yaşlılık ve yaşlanma beyinde başlar. Bir insan ben yaşlandım dediği zaman beyin kendini yaşlanma tanımlamasına sokuyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, yaşlanma ve yaşlılık psikolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yaşlılık ve yaşlanmaya karşı beyni genç tutmanın yollarını şöyle anlattı. Modernizm yaşlıları yük olarak gördü. Yaşlılara gereken saygı ve ilgi gösterilmedi. Bunda modernizmin büyük etkisi oldu. Modernizm bize birçok olumlu şey kazandırdı ama kültürümüz üzerinde olumsuz etkileri de oldu. Bu etkilerden birisi de yaşlıları yük gibi gören anlayış oldu. Kapitalist sistemin etkisiyle Avrupa'da 2. Dünya Savaşı çıkmadan önceki dönemde belli bir yaşa gelenlerin ölmesi gerektiğine ilişkin fikirler ortaya atıldı. Yaşlı bireylerin artık üretemiyorsa işe yaramadığını öne süren tarzda düşünceler çıktı. Yaşlı bireyler işletme maliyetini artıran etkenler olarak düşünülmeye başlandı. Yaşlıların kendi hallerine bırakılması, hatta ötenazi gibi birçok teşvikler yapıldı. Bu kültürel etkilenme toplumun bazı kesimlerine de yansıdı. Ben merkezciliğin yaygınlaşması, özellikle gençler arasında sadece kendi zevkini ve konforunu düşünen insanların çoğalması nedeniyle yaşlılarla olan diyalog zayıfladı. Bağları zayıfladı ve koptu. Bunda geniş ailenin zayıflaması ve eskisi gibi bilge yaşlıların olmamasının da etkisi var. Eskiden aileyi derleyip toparlayan, sorunları çözen, doğru kararlar verebilen bilge yaşlılar vardı. Ama yine de bizim kültürümüzde o kadar yıpranmaya rağmen yaşlılarla ilgili güzel yaklaşımlar devam ediyor. Günümüzde yaşlıların en büyük sorununun yalnızlık ve sosyal izolasyon olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Dünyada, özellikle de Batı ülkelerine göre bu sorun bizde daha azdır. O azalmada aslında bizim kültürel kodlarımızla ilgilidir. Zaman şimdi çok hızlı değişiyor. Daha önceki sosyolojik değişimler 30 senede bir oluyordu. Şimdi artık sosyolojik değişimler 3 senede bire düştü. Şu anda yaşlıların en büyük psikososyal sorunu yalnızlık. 90 yılında doçentlik sınavlarına girdiğimde doçentlik sorumdu. Çapa Tıp Fakültesi'nde Eflatun hocamız yaşlıların en çok psikososyal sorunu nedir diye sormuştu. Yalnızlık demiştim. Açıkladım. Aynı hakikat devam ediyor. Yaşlılığın tanımı yeniden yapıldı. Batı dünyası bu anlayışın yanlış olduğunu fark etti. Yeniden yaşlılara değer vermeye başladılar. Yaşlıların sosyal hayata katılması için çalışıyorlar. Yaşlılığı yeniden tanımladılar. UNESCO'nun harika bir yaşlılık tanımı var. Bir insan ne zaman yaşlanır? Bir insan konfor alanının dışına çıkamıyorsa yaşlıdır diyor. İkincisi yeni şeyler öğrenmiyorsa, şaşırmıyorsa ve çoğu şeyi bildiğini düşünüyorsa yaşlıdır. Ben her şeyi biliyorum diye düşünüyorsa, sorup öğrenmeye kapanmışsa, merak etmiyor, keşfetmiyorsa ve geçmişte anılarını yaşıyorsa, gençlik anılarını yaşıyorsa ve sürekli eskiyi tefekkür ediyorsa yaşlıdır. Peki insan beynini ne genç tutar? Kişinin yeni şeyleri öğrenme motivasyonu, şaşırması, merak etmesi, hayret etmesi, risk almasının beyni genç tutan şeyler olduğunu belirten Profesör Doktor Nevzat Tarhan şöyle devam etti. Vücudumuzu bir devlete benzetirsek beyin hükümettir. Beyin sağlıklı çalışırsa bugün organlar sağlıklı çalışır. Bu nedenle yaşlılık da beyinden başlar aslında. Bir insan ben yaşlandım dediği zaman beyin kendini yaşlanma tanımlamasına sokuyor. Onunla ilgili pozisyon alıyor, onunla ilgili kaçınmalara başlıyor. Onunla ilgili bağlantılar kuruyor ve algılar yapıyor. 4 grup yaşlanma olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan bunları kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaşlanma olarak sıralayarak şöyle devam etti. Kronolojik yaş nüfus kağıdımızdaki yaştır. Biyolojik yaş bedenimizle ilgilidir. Eğer kendimize iyi bakıyorsak yememize, içmemize,
Yaşam tarzımıza dikkat ediyorsak kronolojik yaş 70-80 olur ama kişi 50-60 yaşında gösterir. Psikolojik olarak da aynı kişi 70-80 yaşındadır ama bakarsın psikolojik olarak enerjiktir. Yeni şeyler öğreniyor, bilgisayar öğreniyor, yeni programlar öğreniyor. Dinamik ise işine gidip geliyor, üretkenliği devam ediyorsa kronolojik yaşına göre psikolojik yaşı gençtir ya da tam tersidir. Sosyolojik yaşlanma kişiyi yıpratıyor. Sosyolojik yaş ise kişinin yaşadığı toplumla uyumlu davranabilmesidir. Kişi seçilmiş yalnızlığın dışında, yani istemediği halde yalnız kalıyorsa, izole oluyorsa, kendi istemediği halde farkında olmadan kimse onu dışlamıyor ama o yalnız kalıyorsa, kaçınma davranışları varsa bu kişiler daha çok yıpranıyor. Sosyolojik olarak yaşlı deniyor yalnız kalan kişilere. Zihinsel esneklik yaşlanmayı yavaşlatıyor. Zihinsel esnekliği olmayan kişiler daha çabuk yaşlanıyor. Bu durum genellikle tutucu yaşlarda oluyor. Yani zihinsel esneklikleri yok. Her şeyin kendi şartlarına uyması gerektiğini istiyor. Oturması, kalkması, yemek yemesi, bir şeyler yapması ona uymuyorsa sinirleniyor. Böyle olmasın daha iyi diyor. Bu kişiler inatçı oluyor ve zihinsel esneklik göstermiyorlar. Uyum sağlamıyorlar ve hep gergindir bu kişiler. Çevresindeki kişilere çatıp kavga ederler, tartışırlar. Zihin esnekliği olan kişilerse hep güler yüzlüdür. Ortama uyum sağlayabilirler. Bu kişiler bakım evlerinde de uyum sağlarlar. Zihinsel esneklik terapilerde en önemli ve en çok kazandırılmaya çalışan kişilik özelliğidir. Zihinsel strateji geliştirmek ve bunu öğretmek hedefleniyor. Kişinin bir olayda öğrendiği ve otomatik olarak uyguladığı bir yöntem vardır. Bir sorunu çözmede işe yaramıyorsa hemen zihinsel strateji geliştirip başka bir yöntem uygulamak, o da olmuyorsa başka bir yöntem uygulamak. Mental fleksibilite dediğimiz, yani zihinsel esneklik dediğimiz durum yaşlılarda zayıflıyor. Özellikle kendini koruma refleksi bir statücülük oluyor. Yaşlı bireylerde ortaya çıkan bir başka durumun yenilik korkusu olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan bu konuda şunları söyledi. Bazı ileri yaştaki kişiler yeni şeyleri tehdit gibi görüyorlar. Böyle durumlarda yeni deneyime kapalı oluyorlar. Onun için yeni deneyimlere açık olan kişi hangi yaşta olursa olsun yaşlanmamıştır. Yaşlılık psikolojisi demiyoruz, yaşlanma psikolojisi diyoruz. Yaşlanma yavaşlatılabilir, durdurulabilir, geciktirilebilir. O yüzden yaşlı bireyler için sosyal bir gruba dahil olmak önemlidir. Onun için sosyal gruba dahil olmayan yaşlılar hızla çökerler. Aile büyüklerimizle ilgilenmek, onlarla sohbet etmek, teşekkür etmek, onlara ilaç gibi gelir. Onlara duyulan minnettarlığı ifade etmek, bugünlere gelmesinde onlara teşekkür etmek, takdir ve onay sözleri söylemek onlar için hediye gibidir ve çok kıymetlidir. Yaşlılar torunlarıyla neden iyi anlaşır? İleri yaştaki bir insan için en önemli şeyin kendi fikrinin sorulması, onun fikirlerine ihtiyaç olduğunun belirtilmesi olduğunu kaydeden Profesör Doktor Nevzat Tarhan şunları kaydetti. O kişiye herhangi bir durumla ilgili düşüncesinin sorulması, onun tecrübelerinden yararlanılmaya çalışılması çok önemlidir. Onun için dede torun çok iyi anlaşır. Dedelerde, anneannelerde ya da babaannelerde anlatma, paylaşma arzusu ve dürtüsü vardır. Çocukta da sorup öğrenme arzusu vardır. Bu ikisi birleşiyor. Orta yaştaki anne ve baba hep meşguldür. Çocuklarla ilgilenemez. Burada devreye büyüklerin tecrübesi girer. Bazı ebeveynler çocuğunu aile büyükleriyle görüştürmüyor. Bazı anne ve babalar da ileriki yaştaki kişilerle çocuğun temas kurmasını desteklememek vardır. Annem ve babam çocuğumun huyunu değiştiriyor şeklindeki düşüncelerle hareket eder bu kişiler. Oysa çocuk aile büyüklerinden hayatı öğrenecek. Çocuğu cam fanusta büyütemeyiz.